Sevgili hikaye severler, bugün size bir hikaye anlatmayacağım. Biraz da gerçek hayattaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Zaten hikayelerde yaşanmış olan olayların dilden dile aktarılarak günümüze gelmesinden oluşmuyor mu? Dünya uzun bir süredir koronavirüsünün sebep olduğu bir salgınla uğraşıyor. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmış durumda. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyona yaklaşırken virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 835 bin civarında. Her gün bu hastalıktan etkilenen insanların sayısı artmakta. Halen tedavisi tam olarak bulunmuş da değil. Tarih boyunca insanlık hep böyle salgın hastalıklarla uğraşmış. Günümüze kadar ortaya çıkan salgın hastalıklar nedeniyle yaklaşık 400 milyona yakın insan ölmüş. Dünyada güç dengeleri değişmiş. Bu salgın hastalıkların en meşhurları Justinian vebası, kara veba, yeni dünya çiçek salgını, kolera, İspanyol gribi, Asya gribi, AIDS, SARS, domuz gribi, Ebola, MERS ve en sonunda Covid-19 yani korona salgını. Ne zaman böyle kitlesel ölümlere neden olan bir salgın hastalık ortaya çıksa, insanlar kıyametin yaklaştığını, bunun bir kıyamet alameti olduğunu düşünüyorlar. Sosyal medyada bununla ilgili birçok yayın yapıldı. Ben hastalıklar insana neler anlatır? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Evet sevgili gönül dostları, tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar gelen salgın hastalıklar ve doğal afetler acaba bize bir şeyler mi anlatıyor? Neden belirli aralıklarla insanlar böyle bir salgınla yüz yüze geliyor? Neden küçük bir virüs koca dünyayı etkisi altına alıyor? Acaba Allahü Teala kendisini unutan insanlara bu salgınlarla kendini mi hatırlatıyor? Biraz bunun üzerinde düşünelim mi? Allah insanı aciz ve fakir olarak yaratmıştır. Eğer Allah insanı aciz ve fakir olarak yaratmasaydı, insan kendinden daha güçlü bir varlığa inanma ihtiyacı duymayacaktı. Hastalıklar insana acizliğini ve Allah'a muhtaç olduğunu hatırlatır. Mikroskobik bir virüsün kendi bedeninin üzerinde meydana getirdiği hastalığa engel olamayan insan, böyle anlarda acizliğini ve Allah'a ne kadar muhtaç olduğunu çok daha iyi kavrar. Allah'ın insanlara hastalık vermesinin çok çeşitli hikmetleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Allah-u Teala'nın sayısız isimleri vardır. Bunlardan biri de Şafi ismidir. Eğer hastalıklar olmasaydı Allah'ın Şafi ismi tecelli etmezdi. Nasıl Rezzak isminin tecellisiyle bütün canlılar rızıklandırılır, onun gibi bütün hastalar da Allah'ın Şafi ismiyle şifa bulur. Her şey zıddıyla bilinir. İnsan hastalandığı zaman sağlıklı olmanın Allah'ın bir lütfu ve nimeti olduğunu daha iyi anlar. Hastalık vakti aynı zamanda dua vaktidir. Hastalıklı insan aczini anlar, Allah'a sığınır. İnsanın Allah'a olan duası ve yakınlığı artar. Hastalıklar insana ölümü hatırlatır. İnsan ciddi bir hastalıkla karşılaştığı zaman dünyanın geçiciliğini, ölümü ve ahireti daha çok düşünür. Hasta olmayanlar hastaların haline bakar ve kendi hallerine şükrederler. Hasta bir insan anlar ki mal, mülk, mevki, şöhret hepsi boş. Sağlıklı olmayınca hiçbir şeyin kıymeti de olmuyor. Hastalık iyi insanların sevabını artırırken günahkar insanların da günahlarını döker. Hastalıkla geçen her bir dakika Allah'ın nazarında ibadet hükmüne geçer. İşte korona salgını da bir kere daha insanoğluna ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, mikroskopla zor görülen bir virüsün karşısında bile ne kadar aciz olduğunu ve her şeye gücü yeten, her şeyin sahibi olan Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir varlığın olmadığını bir kere daha göstermiş oldu. Birçok insan koronavirüsünün
kıyamet alameti olup olmadığı üzerinde bir sürü yorumlar yaptı. Koronavirüsü gerçekten kıyamet alameti mi? Gelin biraz da bu soru üzerinde konuşalım. Bazıları bu virüsün kıyamet alametlerinden biri olan Dabbetül Arz olduğunu ileri sürüyorlar. Şimdiye kadar çıkan birçok hastalık için bu tabir kullanılmış. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dili Kur'an Dili tefsirinde dabbe kelimesini hareketi gözle görülmeyen yani son derece küçük olan şeylerin insan vücuduna nüfuz ederek yayılması şeklinde açıklamıştır. Virüsün insan vücudundaki etkisine bakarak Dabbetül Arz olduğunu düşünenler var. Burada kıyamet alametlerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde sana kıyamet saatini soruyorlar. Ne zaman bastırıp kalacak diye. De ki, onun bilgisi sadece Rabbimdedir. Vakti gelince onu açıklayacak olan O'dur. Ağırlığı göklerin ve yerin üstüne çökmüştür. Size gelişi ansızın olacaktır. Sanki haberin varmış gibi tutup sana soruyorlar. Ki onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Bu ayet bize kıyametin ne zaman kopacağının bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu bildiriyor. İnsanlar hep büyük kıyametin ne zaman kopacağını merak etmişlerdir. Halbuki insanın ölümü kendi kıyametidir. İnsan öldükten sonra büyük kıyamet kopmuş ya da kopmamış pek bir önemi yok. Ama bazı insanlar bunu hiç düşünmüyorlar. İnsan kendisiyle ilgili şeyleri düşünmekten, uzak yaşamaktan hoşlanır. 30'una, 40'ına geldiyse bir 40 sene daha yaşayacağını zanneder. Kıyametin dehşetinden korkan insan bilmez ki asıl kıyametin kendi ölümü olduğunu. Aslında her gün insan için yeni bir fırsattır. Hayatın kalan günlerini değerlendirmek, eksiğini ya da yediğini onarmak, yamamak için bir fırsattır. Rabbimiz imanı bir imkan olarak sunduğuna göre ve her günü bizim için özel yarattığına göre kaçırmamalıyız bu fırsatı. Gerçeklerle yüzleşmek yürek ister. Daha ne kadar kaçacağız bu gerçeklerden? Evet, her insanın ölümü kendi kıyametidir. Ve her insan şu soruyu kendine sormalıdır. Ne hazırladık yarına? Ne götüreceğiz yanımızda? Soruyu sormak kolay ama cevabı o kadar kolay değil. Olsun, yine de biz soruyu bir soralım. Rabbim cevabını bulmayı da kolaylaştırır bize inşallah. Evet, kıyamet öncesi kıyamet var. O da insanın kendi ölümüdür. Ama nedense insan üstüne vazife olmayan uzak şeylerle uğraşır. Ölümü değil, kıyameti merak eder. Gerçi o da bir şeydir ya, ama asıl olan kendi kıyametidir. Kendi ölümüdür. Her insanın kıyameti kendi ölümüyle kopar. Ölüm ölmeden uyanmaktır. En karlı ve en hayırlı ölüm ölmeden önce uyanmaktır. Kim bilir Allah-u Teala bu koronavirüsünü kendi ölümünü unutan insanlara bir hatırlatma olarak göndermiştir. Ne dersiniz? Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.